Selam olsun Rabbimizin kulluğuyla şeref bulanlara. Selam olsun dünyaya meyletmeden yaşayanlara. Selam olsun sabrıyla, iffetiyle, vefasıyla ümmete örnek olanlara. Selam olsun Fatıma'nın izinden yürüyenlere. Bugün sadakatin, asaletin ve imanla yürüyen bir kadının hayatını anlatacağız. Peygamber Efendimizin benden bir parça dediği kızı, ümmetin en üstün kadınlarından biri, bir dava insanı, eşsiz bir eş ve şefkat dolu bir anne. Onun hayatı bizlere her yönüyle örnek olacak bir rehber. Resulullah'ın evinde yetişmiş, ahlakına en güzel şekilde kuşanmış, adanmışlığın ve sabrın zirvesine ulaşmış bir hanım, Hazreti Fatıma. Annesi Hazreti Hatice'nin vefatından sonra babasının en büyük destekçisi olmuş, çocuk yaşta zorluklara göğüs germiş, Taif dönüşünde Peygamber Efendimiz'i karşılamış, Uhud'da yaralarını sarmış, Medine'de onun yanında olmuş bir evlat. Aynı zamanda cihat meydanında yer almış, aile hayatında en güzel dengeyi kurmuş, dünyaya rağbet etmeyen bir kadın olarak yaşamıştır. 28 yıllık kısa ömrüne ümmetin kadınlarına asırlardır ilham olan bir hayat sığdırmıştır. Hazreti Fatıma'nın hayatı sabırla yoğrulmuş, zorluklara karşı metanetle direnmiş bir hayatın kıssasıdır. Taif'te taşlanan babasını karşılayan o narin yürek, Uhud'da 15 kadından biri olarak yaraları saran bir mücadele kadını olmuştur. Hicretle Medine'ye yürüyen, yoklukta sabreden, evinin yükünü omuzlarında taşıyan ama asla isyan etmeyen, dünya nimetlerine kapılmayan bir zühd sahibidir. O, dünyayı terk eden değil, dünyaya yön veren bir kadındır. Peygamber Efendimizin kadınların en hayırlılarından diye nitelediği bu mübarek kadın, hayatı boyunca tevazuun, vefanın ve iffetli duruşun temsilcisi olmuştur. Onun izinden yürümek, küçük hesapların peşine düşmeden, dünya nimetlerine aldanmadan hakikat için ayakta kalmaktır. O, babasının en büyük destekçisiydi. Küçük yaşta annesi Hazreti Hatice'yi kaybettikten sonra Efendimizin en büyük tesellisi olmuştur. Onu Taif'ten dönüşte karşılamış, müşriklerin zulmüne uğradığında gözyaşları içinde yanında olmuştur. O Uhud'daki 15 kadından biridir. Peygamberimiz yaralandığında babasının yüzündeki kanı temizlemiş, elinden gelen her şeyi yapmıştır. Zahmetsiz rahmet beklemeyen bir eştir. Hazreti Ali ile sade bir evlilik yapmış, eşiyle birlikte zorlukları paylaşmış, dünya nimetlerine değil, ahiret nimetlerine değer vermiştir. Anneliğiyle örnek olmuştur. 8 yıllık evliliğinde 5 çocuk dünyaya getirmiştir ve bu çocuklara İslam ahlakını, takvayı ve fedakarlığı öğretme gayreti içinde olmuştur. Dünyaya meyletmemiştir. Peygamber Efendimiz'den bir gün çok yorulduğunu söyleyerek bir hizmetçi talep etmiş ama ona verilen en büyük hediye bir tesbihat olmuştur. O, dünya nimetlerinden çok Allah'a olan yakınlığını artıran ibadetlere değer vermiştir. Adalet timsalidir. Peygamber Efendimizin eşleri arasında bazen anlaşmazlıklar olur ve Hazreti Fatıma'dan yardım isterlerdi. O da her zaman adaleti gözetir ve gerektiğinde babasının fikirlerini değiştirmesine bile vesile olurdu. Onun hayatı Allah'ın Metin isminin insandaki yansımasıydı. Ne zaman zor bir an gelse, ne zaman dayanılmaz bir yük omuzlarına binse, sabrını kuşanır, yüzünü Allah'a çevirirdi. Hazreti Fatıma'nın en büyük gücü hiçbir fırtınada savrulmayan kalbinde saklıydı. Metin ismi bir insanın hayatta duruşunun, inancının, maneviyatının ne kadar önemli olduğunu da simgeler. Metin ismi yalnızca fiziksel bir sağlamlık değil, aynı zamanda manevi bir sarsılmazlık, içsel bir disiplin ve irade gücünü de ifade eder. Bu özellikler kişinin ruhsal olgunluğunu ve yüksek ahlaki standartlarını benimsemesini pekiştirir. Hazreti Fatıma bu tür bir güçlü duruşun mükemmel örneğidir. Hayatında pek çok zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmış olsa da her zaman sabır, sükunet ve duayla onları aşmayı başarmıştır. Ailesine, çevresine ve tüm Müslümanlara örnek teşkil eden bu içsel güç, onun sarsılmaz karakterinin bir yansımasıdır. Hazreti Fatıma'nın hayatı iman, sabır, sadakat ve direncin birleşimidir. O sıkıntılarla karşılaştığında teslimiyetle Rabbine olan güvenini ve dayanağını hatırlamıştır. Hazreti Fatıma'dan hayatımıza almamız gereken derslere baktığımızda, birincisi Hazreti Fatıma babasının davasını sadece bir öğreti olarak değil, bir emanet olarak taşımıştır. Onun yükünü hafifletmeye çalışmış, onunla birlikte üzülmüş, onunla birlikte sevinmiştir. Biz de hayatımıza emanet gözüyle bakmalıyız. Ailemize, inancımıza, bize verilen sorumluluklara.
Çünkü emanet taşıyanın şerefidir. 2. Ne lüks bir hayat istedi ne de rahatlık peşinde koştu. Sade yaşadı ama gönlü zengin kaldı. Çünkü o biliyordu ki kalbini dünya ile dolduranın ahiret için yeri kalmaz. Biz de mutluluğu elde etmek için daha fazlasına sahip olmaya değil, sahip olduklarımıza şükretmeye yönelmeliyiz. 3. Acılar, kayıplar, haksızlıklar. Hayat ona kolay yollar sunmadı ama o hiç pes etmedi. Sabır onun en güçlü zırhıydı ve biz de kendi yolculuğumuzda zorluklar karşısında güçsüz hissettiğimizde onun dirayetini hatırlamalıyız. Unutmayalım ki hakikat yolunda yürüyenlerin ayaklarına mutlaka diken batacaktır. 4. O sadece bir anne, bir eş ya da bir kız değildi. O Peygamber Efendimizin davasına omuz veren bir mücahideydi. Haksızlık karşısında susmadı, adalet için dimdik durdu. Biz de kendi zamanımızda, kendi hayatımızda inandığımız doğruların savunucusu olmalıyız. Hak yolunda suskun kalmak, hakikate ihanet etmektir. Hazreti Fatıma gibi bir hayat sürmek, imanla yürümek, dünya nimetlerine aldanmadan ahirete hedef almak en büyük saadettir. Onun yolunda yürüyenler hem dünyada hem de ahirette kazananlardan olacaktır. Dünyaya meyletmeden sabır, iffet ve vefa ile yürünecek bir ömür temennisiyle.